Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi kalp desenli bardak altlığı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bardak altlığı desende dilediğiniz renk kombinlerini uyarlayabilir ve istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Bardak altlığının yapılışında kullanacağım ipin markası Himalaya Himagurumi Koton iplik. Tığ numarası olarak ise 2.75 mm kullanacağız. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Desenin yapılışına ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 18 zincir yaparak başlayalım. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine 5 tane ikili trabzan yapalım. Yan yana 4 trabzan. Yan yana 5 tane zincirden ilmek çıkartarak yarım trabzan yapalım. Ve şu an tığda bekleyen 6 adet ilmeğin hepsini birlikte kapatalım. Yan yana 4 ikili trabzan yapalım. Ve son zincirin içerisine 6 ikili trabzan yapalım. Şu anda bu şekilde bir zikzak görüntü oluşturmuş olduk. Deseni çevirelim ve sonraki zincirden başlayarak yan yana 6 ikili trabzan yapalım. Ve alt sırada yapmış olduğumuz 5 tane trabzandan üçüncüsünün tepesine ve aynı boşlukta olacak şekilde 5 tane ikili trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar yan yana 6 ikili trabzan yapalım. Kalp desenimiz oluşmaya başladı. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir,
Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan ve alt sırada aynı boşlukta oluşturmuş olduğumuz 6 ikili trabzanın tepesine, her birinin tepesine çift trabzan yaparak burada toplam 12 ikili trabzan elde edeceğiz. Son trabzanın tepesine de çift trabzan yaptıktan sonra yan yana 2 trabzan yapalım. Kalbin tepe noktasında azaltma yapacağımız için yan yana 5 tane ilmekten ilmek çıkartarak önce yarım trabzan yapacağız. Daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatacağız. Şu an tığda bekleyen 6 adet ilmeğin hepsini birlikte kapattım. Yan yana 2 ikili trabzan yapalım. Ve sol tarafta yapmış olduğumuz 6 trabzanın her birinin tepesine çift trabzan yaparak toplam 12 ikili trabzan elde edelim. On ikinci ikili trabzanı yaptıktan sonra alt tarafta artırmaya gelene kadar toplam 6 tane ikili trabzan yapmıştık. Bu kez yan yana 8 tane ikili trabzan yapacağız. Bakın şu an altta yapmış olduğumuz 5 trabzandan üçüncüsünün tepesine 5 trabzan yapalım. Ve sıra sonuna gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana 8 ikili trabzan yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Üçüncü sıra için 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan ve ikinci sırada yapmış olduğumuz 12 trabzanın tepelerine yan yana çift tek çift tek yaparak devam edeceğiz. Bakın alt sırada yapmış olduğumuz çift trabzandan birincisinin tepesine çift yaptım. İkincisinin tepesine tek yaptım. Şimdi yan yana 5 tane ilmekten ilmek çıkartarak alt sırada yapmış olduğumuz işlemi tekrar edeceğiz.
Bakın artırmaların olduğu noktaya geldik. Burada başlarken tek ile başlıyoruz. Alttaki çift trabzandan birincisine tek, ikincisine çift trabzan yapacağız. Ve şimdi sıralamayı bozmadan tek, çift olarak artırma noktası bitene kadar devam edeceğiz. Alt sıradaki son çift trabzandan birincisine tek, ikincisine çift trabzan yaptık. Şimdi buradaki aynı boşluğa yapmış olduğumuz trabzan noktalarına gelene kadar yan yana toplam 10 tane ikili trabzan yapalım. Birinci sırada 6 trabzan yaptık. İkinci sırada 8 trabzan. Üçüncü sırada ise yan yana 10 tane ikili trabzan yapacağız. Onuncu trabzanı aşağıda yapmış olduğumuz 5 trabzandan ikincisinin tepesine yaptım. Şimdi üçüncüsünün tepesine artırma yapacağımız için aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan yapalım. Şimdi sıra sonuna gelene kadar yan yana toplam 10 tane ikili trabzan yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Şimdi beyaz ve pembe rengi kullanarak kalp deseninin kenar çalışmasını yapacağız. 4 zincir ve burada ipi bırakarak beyaz renge geçiş yapalım. Yapmış olduğumuz kayma dikişinin tepesinden ipi sabitleyelim. 4 zincir. Pembe yapmış olduğumuz zinciri ön tarafa doğru alalım. Kaydırma dikişinden sonra gelen trabzanın tepesine sık iğne yapalım. Dört zincir. Beyaz ipi bırakarak pembe renge geçiş yapalım. Ve beyaz zinciri ön tarafa alarak sonraki trabzanın tepesine sık iğne yapalım. Pembe renk ile 4 zincir. Beyaz renge geçiş yapalım. Pembe zinciri ön tarafa alarak sonraki trabzanın tepesine sık iğne ve bu şekilde hiçbir ilmeği atlamadan sıra sonuna gelene kadar bu şekilde desenleri oluşturacağız. Ve kalbin çukur noktasına geldiğimiz zaman da farklı hiçbir işlem yapmayacağız arkadaşlar. Sırayla tüm ilmeklerin tepesine burada oluşturduğumuz deseni yaparak ilerleyelim. Beyaz ve pembe ile tüm kalp deseninin etrafını çevirelim arkadaşlar. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman burada 2 tane boşluk kaldı. Pembe renk ile bir boşluk atlayalım. Sonraki boşluğun içerisine sık iğne yapalım. Ve bir zincir yaptıktan sonra ipi burada keselim.
beyaz renge geçiş yapalım. Ve beyaz renkte de 4 adet zincir yaptıktan sonra yine ipi burada keseceğiz ve her iki ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapacağız. Bakın şu an böyle bir görüntü oluştu. Önce pembe ipi gizleyelim. Ve buradaki beyaz ipi de bu şekilde alttan geçer bir vaziyette. Bakın şöyle burada pembe ip görünüyor zaten. Bunu da arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Evet, böylelikle kalp desenimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. En son ütünün buhar yardımıyla düzleme işlemini yapabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.